Ders bir Hayat boyu arkadaşlar. Biliyor musun Anna, çok uzun zamandır arkadaş olduğumuz aklıma geldi. Sanırım ilk kez 5 yaşındayken tanıştık, değil mi? Kesinlikle haklısın Joe. Bu kadar uzun zaman olduğuna inanmak zor. Birbirimizi neredeyse tüm hayatımız boyunca tanıyoruz. Bunu düşünmek çılgınlık. Yıllar boyunca birlikte pek çok şey yaşadık. Okul, ilişkiler, her türlü yaşam olay. Kesinlikle birbirimizin büyüdüğünü ve pek çok açıdan değiştiğini gördük. Ama her şeye rağmen dostluğumuz güçlü kaldı. Kesinlikle. Ne olursa olsun her zaman birbirimizin yanında olduk. Bu tür bir bağ çok özeldir. Daha fazla katılamazdım. Sana hayat boyu bir arkadaş olarak sahip olduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum, Joe. Bir günde de kötü günde de yanımda oldun. Aynı şekilde Anna'da. Arkadaşlığımız gerçekten hayatımdaki en değerli şeylerden biri. Sen olmasaydın ne yapardım bilmiyorum. Ah John, bunu söylemen çok hoş. Ben de aynı şekilde hissediyorum. Birlikte çok güzel anılar yarattık. Gerçekten var. Ve bu hayat yolculuğuna yan yana devam ederken daha da muhteşem anılar biriktirmek için sabırsızlanıyorum. Ders 2. Ufukların genişletilmesi. Ana, duyduğum bir şeyi sana sormak istedim. Regina Üniversitesi'nin Manitoba'ya doğru genişlediğini duydum. Bunu duydun mu? Gerçekten mi? Bunu duymamıştım. Bu oldukça ilginç. Bu tam olarak ne anlama geliyor? Anladığım kadarıyla Regina Üniversitesi aslında bazı programlarını ve operasyonlarını eyalet sınırından Manitoba'ya taşıyor. Vay, bu oldukça büyük bir hareket. Bu kararın arkasında yatan gerekçeyi merak ediyorum. Erişim alanlarını genişletmek ve daha fazla öğrenci çekmek mi? Bu iyi bir soru. Bunun Regina Üniversitesi'nin bölgedeki varlığını artırmak ve öğrencilere daha fazla seçenek sunmak istemesiyle ilgili olduğuna inanıyorum. Anlıyorum. Ve bunun Manitoba Üniversitesi veya diğer Manitoba merkezli kurumlarla işbirliği içinde yapıldığını varsayıyorum. Kesinlikle. Ülkenin o bölgesindeki ortak üretim sonrası eğitim fırsatlarını desteklemek için ortak bir çaba gibi görünüyor. Bu gerçekten büyüleyici. Böyle bir şeyin gerçekleşmesi için çok fazla lojistik ve koordinasyonun olması gerektiğini düşünüyorum. Kesinlikle. Bu küçük bir girişim değil, orası kesin. Ancak Saskatchewan ile Manitoba arasındaki bağları güçlendirmenin harika bir yolu olabilir. Kesinlikle. Eğitim seçeneklerini genişletmek ve bu tür bölgesel işbirliklerini teşvik etmek gerçekten önemli. Kabul ediyorum. Tüm bunların nasıl ortaya çıktığını ve ne tür bir etkiye sahip olduğunu görmek ilginç olacak. Elbette heyecan verici bir gelişme. Ders 3. Mutfak lezzetleri. Hey Anna, merak ediyorum. Son zamanlarda yeni ve ilginç yemekler denedin mi? Aslına bakılırsa ben de var. Daha dün akşam yemeği için lezzetli bir tavada kızartma yaptım. Oh, tavada kızartma ha. Kulağa gerçekten lezzetli geliyor. Ne tür malzemeler kullandınız? Biraz taze sebzelerle basladım. Dolmalık biber, brokoli ve mantar. Daha sonra biraz tavuk ve lezzetli bir sos ekledim.
Bu tatların ve dokuların mükemmel birleşimine benziyor. Tavada kızartmalar birçok besin maddesini paketlemenin harika bir yoludur. Kesinlikle. Ve en iyi yanı bir araya getirilmeleri çok hızlı ve kolay. Hafta içi bir yemek için mükemmel. Kesinlikle. Tavada kızartmaların ne kadar çok yönlü olabileceğini de seviyorum. Her türlü farklı proteini kullanıp üretebilirsiniz. Kesinlikle. Her zaman yeni içerik kombinasyonlarını deniyor ve deniyorum. Yemek zamanlarını ilginç tutmanın harika bir yolu. Hayal edebiliyorum. Son zamanlarda başka yeni favori yemek veya tarifler keşfettiniz mi? Hememe bir düşüneyim. Geçen gün de çok lezzetli bir risotto yapmıştım. Çok kremsi ve lezzetli. Risotto, öyle mi? Bu, tam olarak doğru olması biraz zor olabilecek yemeklerden biri. Bu konuda haklısın. Ancak tekniği iyi uyguladığınızda buna değer. Sonuçlar çok tatmin edici. Tahmin edebiliyorum. Risotto kesinlikle çok sık ve özel hissettiren yemeklerden biri. Kesinlikle. Kendinize evde güzel, gösterişli bir yemek ikram etmek istediğinizde yapabileceğiniz mükemmel bir şey. Görünüşe göre son zamanlarda her türlü lezzeti hazırlıyor musun Anna? Bunu düşündükçe acıkıyorum. Haha, buraya gelebilirsin. Ben de senin için lezzetli bir şeyler pişireceğim. Bu teklifi kabul etmem gerekebilir. Ev yapımı bir yemeği, özellikle de sizin gibi yetenekli bir şefin hazırladığı yemeği kaçıramazsınız. Ders 4 görünürlük paradoksu. Biliyor musun Anna, geçen gün teknolojinin spor dünyası üzerindeki etkisi hakkında ilginç bir makale okuyordum. Gerçekten mi? Makale ne diyordu? Bu konudaki düşüncenizi duymayı merak ediyorum. Makalede ortaya çıkan bu tür bir paradoks tartışılıyor. Bir yandan teknoloji sporu daha fazla insan için daha görünür ve erişilebilir hale getirdi. Anlıyorum. Bu çok mantıklı. Canlı yayın ve sosyal medya gibi şeyler sayesinde insanlar sporları daha önce hiç olmadığı kadar takip edebiliyor ve onlarla etkileşime geçebiliyor. Kesinlikle. Ancak makale aynı zamanda bu artan görünürlüğün bazı diğer önemli hususların pahasına olabileceğini de öne sürdü. Bu ilginç. Bununla ne demek istiyorsun? Ne tür şeyler tehlikeye girmiş olabilir? Makale, sürekli haber ve içerik dürtüsünün sporcunun deneyimi veya sporun bütünlüğü gibi şeyleri gölgede bırakabileceğini savundu. Ah, ne demek istediğini anlıyorum. Dolayısıyla yeni ve ilgi çekici içeriğe yönelik aralıksız ihtiyaç potansiyel olarak sporun özünü çarpıtabilir veya zayıflatabilir. Açık olarak. Makale, teknolojinin getirdiği aşırı görünürlük ve ticarileşmenin sporu ince ama önemli şekillerde etkileyebileceğini öne sürdü. Bu gerçekten büyüleyici bir bakış açısı. Teknoloji sporun ersimini ve ersilebilirliğini genişletirken bunun ne kadar geçerli bir endişe olabileceğini görebiliyorum. Kesinlikle. Makalenin araştırdığı şey bu tür incelikli, iki uçlu etkidir. Bunun artıları ve eksileri görünürlüğü arttırdı. Bu teknolojik ilerlemenin her zaman basit ve doğrudan bir etkiye sahip olmadığının harika bir örneğidir. Dikkate alınması gereken istenmeyen sonuçlar olabilir.
Kesinlikle. Kolay cevapları olmayan karmaşık bir konudur. Ancak özellikle sporu seven ve takip eden bizler için düşünülmesi gereken önemli bir konu. Kabul ediyorum. Bunlar spor ve medyanın gelişen ortamına ilişkin anlayışımızı gerçekten derinleştirebilecek türden düşünceli tartışmalardır. İyi dedin Anna. Elbette düşündürücü bir konu. Paketten çıkarılacak ve dikkate alınacak çok şey var. Ders 5 hizmetin ödülleri. Hey Anna, sana hükümet yetkilileri ve tazminatlarla ilgili duyduğum bir şeyi sormak istedim. Ah, ne duydun John? Daha fazlasını öğrenmeyi merak ediyorum. Devlet görevlerinde görev yapanlara daha iyi ücret verilmesi konusunda bazı tartışmalar olduğunu okudum. Bu ilginç bir konu. Tam olarak nasıl bir karşılık bekliyorlar? Anladığım kadarıyla, hükümet çalışanlarının yaptığı fedakarlıkların karşılığında ek yardım veya tazminat teklif edilmesi konuşuluyor. Anlıyorum. Bu mantıklı. Kamu hizmetinin çoğu zaman kişisel bir bedeli olabilir. Dolayısıyla uygun karşılığın saklanması önemlidir. Kesinlikle. Amaç, toplumlarına veya ülkelerine hizmet etmeyi seçenlerin siki çalışmasını ve adamisliğini daha iyi takdir etmek ve ödüllendirmektir. Bu düşünceli bir yaklaşım. Devlet işleri hem zaman hem de kişisel fedakarlıklar açısından oldukça zorlu olabilir. Kesinlikle. Bu bireyler önemli katkılarda bulunuyor. Dolayısıyla onların uygun şekilde desteklenmesini ve teşvik edilmesini sağlamak çok önemli. Kabul ediyorum. Hizmetlerinin ve fedakarlıklarının gerçekten değerli olduğu ve takdir edildiğine dair önemli bir mesaj verir. Açık olarak. Bu, aksi takdirde özel sektörde daha yüksek masli işlere çekilebilecek yetenekli bireyleri cezbetmenin ve elde tutmanın bir yoludur. Bu iyi bir nokta. Rekabetçi tazminat sunmak, kamu hizmetini daha çekici ve uzun vadeli bir kariyer seçeneği haline getirmeye yardımcı olabilir. Kesinlikle. Önemli olan, insanların çabalarının gerektiği gibi tanındığı ve ödüllendirildiğini hissettiği bir ortam yaratmaktır. Bu çok mantıklı. Kendini kamu hizmetine adayanları desteklemek düşünceli bir yaklaşım. Kesinlikle. Bu ilginç bir gelişme ve uygulama ve etki açısından her şeyin nasıl gelişeceğini merak ediyorum. Ders 6. Dengeyi korumak. Merhaba Anna, son zamanlarda üzerinde düşündüğüm bir konu hakkında senin düşünceni almak istedim. Sabitli bir iş-yaşam dengesini korumanın önemi. Bu harika bir konu, Joe. Bu benim de üzerinde düşündüğüm bir konu. Özellikle hızlı tempolu dünyamızın talepleri göz önüne alındığında. Kesinlikle. Bu eziyete kapılmak ve işin hayatımızın her yönünü tüketmesine izin vermek çok kolay olabilir. Çok haklısın. Ve bence bu çoğumuzun o yakalanması zor dengeyi bulmaya çalışırken uğraştığı bir şey. Kesinlikle. Sinirleri belirleme ve hayatımızın diğer önemli kesimlerine zaman ayırma konusunda bilinçli olmalıyız. Kesinlikle. Her zaman kolay değildir ama genel refahimiz ve mutluluğumuz için çok önemlidir. Kabul ediyorum. Bu dengeyi ihmal ettiğimizde tükenmişlik, stres ve daha birçok soruna yol açabilir. Kesinlikle. Ve bu sadece işle ilgili değil, aynı zamanda ilişkilerimize, hobilerimize ve kişisel bakimimize zaman ayırmamızla da ilgili.
Mükemmel bir noktaya değindin. Bu, çabalamamız gereken bütünsel bir denge türüdür. Kesinlikle. Sadece işçi veya profesyonel olmadığımızı, farklı ihtiyaçları ve arzuları olan bütün bir insanız olduğunu unutmamalıyız. Açık olarak, bu sadece işle ilgili olanları değil, hayatımızın tüm farklı yönlerini beslemenin yollarını bulmakla ilgilidir. Kesinlikle. Ve bu dengenin öneminin farkına varmanın ilk adım olduğunu düşünüyorum. O zaman proaktif olmak ve bunu bir öncelik haline getirmekle ilgilidir. Peki dedin. Bilinçli bir çaba gerektirir. Ancak refahimiz ve üretkenliğimiz açısından getirileri çok büyük olabilir. Kesinlikle. Önemli olan her birimiz için en iyi olanı bulmak ve ona baklı kalmaktır. Kabul edildi. Bu bir yolculuk ama genel sabrımız ve mutluluğumuz için yola çıkmaya değer. Ders yedik, nazik davranış. Anna, geçen gün kafede fark ettiğim bir şeyi sana sormak istiyordum. Cihaz kullanımını sınırlama konusunda sahip oldukları isareti hiç fark ettiniz mi? Ah evet, bunu görmüştüm. Bunun gerçekten düşünceli ve düşünceli bir politika olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle. Bunun herkes için daha nazik ve düşünceli bir ortam yaratmanın harika bir yolu olduğunu düşündüm. Kabul ediyorum. Özellikle ortak kamusal alanlarda cihaz kullanımımızın etrafımızdakileri nasıl etkileyebileceğinin farkında olmak önemlidir. Kesinlikle. Kafenin sıra olması durumunda konuklardan kullanımlarına 30 dakika ile sınırlamalarını isteme politikası çok makul görünüyor. Kesinlikle. Bu sürekli cihaz kullanımı nedeniyle bunalmadan herkesin alandan ve hizmetlerden yararlanma konusunda adil bir sansa sahip olmasını sağlamanın güzel bir yoludur. Kesinlikle. İnsanların cihazlarını kullanmalarına izin verirken, aynı zamanda başkalarına karşı düşünceli olmak arasında güzel bir denge kurar. Kesinlikle. Bunun gibi küçük hareketlerin herkes için daha hoş ve uyumlu bir ortam yaratmada uzun bir yol kat edebileceğini düşünüyorum. Kabul ediyorum. Bu, topluluk duygusunu ve ortak sorumluluğu teşvik etmenin ince ama önemli bir yoludur. Kesinlikle. Ve bu sadece cihaz kullanımıyla ilgili değil. Bence bu kamusal alanlardayken genel olarak davranışlarımıza dikkat etmemiz gerektiğinin iyi bir hatırlatıcısı. Kesinlikle. Başkalarına karşı nazik olmak, gürültü seviyesini düşük tutmak ve paylaşılan kaynaklara karşı saygılı olmak gibi şeylerin hepsi çok önemlidir. Kesinlikle. Her şey küçük günlük durumlarda bile etrafımızdakilere karşı temel farkındalığa ve saygıya sahip olmakla ilgilidir. Peki dedim. Bu küçük nezaket ve düşünceli hareketler, hepimizin kamusal alanları nasıl deneyimlediği konusunda büyük bir fark yaratabilir. Kesinlikle. Bu herkes için daha hoş ve uyumlu bir ortam yaratılmasına nasıl katkıda bulunabileceğimizin harika bir örneğidir. Kesinlikle. Nerede olursak olalım ya da ne yapıyor olursak olalım bu hepimizin aklında tutması gereken iyi bir ders. Ders 8. Yıldızlara ulaşmak. Anna, sana bir sorum var. Bir restoranı veya hizmeti derecelendirirken sizce kaç yıldızı hedeflememiz gerekir? Hemen bu ilginç bir soru John. Ne düşünüyorsunuz? 3 yıldızın ateş etmek için iyi bir hedef olduğunu düşünüyor musunuz? Evet, ben de aynı şeyi merak ediyordum. 3 yıldız iyi bir orta yol gibi görünüyor. Öyle değil mi? Kabul ediyorum.
3 yıldız genellikle sağlam ve güvenilir bir deneyime işaret eder. Bundan daha fazlası çoğu yer için biraz gerçekçi olmayabilir. Kesinlikle. 4 ya da 5 yıldızın gerçekten olağanüstü, birinci sınıf kuruluşlara ayrıldığını düşünüyorum. Kesinlikle. Bu yüksek derecelendirmelere ulaşmak zordur ve çoğu zaman oldukça özneldir. İyi bir noktaya değindin. 3 yıldız, kalitenin yüksek olduğu ancak birçok işletme için her olasılabilir olduğu hoş bir noktadır. Kesinlikle. Bu onların asri mükemmeliyetçi olmadan harika bir iş çıkardıklarını gösteriyor. Bu bakış açısı hoşuma gitti. 3 yıldız, çıtayı yüksek tutmak için iyi bir dengedir ancak ulaşılamayacak kadar da değildir. Açık olarak, bu asri derecede dislayıcı olmaksızın sürekli olarak iyi olduğunu ifade eden bir derecelendirmedir. Kabul ediyorum. 3 yıldız, çoğu hizmet sağlayıcının uğruna çabalayacağı adil ve ulaşılabilir bir hedef gibi geliyor. Kesinlikle. Bu sıkı çalışma ve özveriyle makul bir şekilde kazanılabilecek bir derecelendirmedir. Kabul edildi. Ve bu olağanüstü yerlerin gerçekten 4 veya 5 yıldızla öne çıkması için hala yer bırakıyor. Kesinlikle. Anlamlı ve tüketicilerin anlaması kolay olan hoş bir hiyerarşi oluşturur. Kesinlikle. 3 yıldız, hepimizin hedeflemesi gereken en önemli nokta budur. Ders 9. Savdikli Aristanitler. Hey Anna, son zamanlarda yaşam tarzında bazı değişiklikler yaptığını fark ettim. Sadece liginizi ciddiye aldığınızı görmek harika. Teşekkürler John. Evet, daha saflikli alışkanlıklar edinme konusunda daha bilinçli olmaya çalışıyorum. Her zaman kolay olmuyor ama şu ana kadar kaydedilen ilerlemeden dolayı kendimi iyi hissediyorum. Bu harika. Ne tür değişiklikler yaptınız? Yürüyüşe çıkmak, hafif kuvvet antrenmanı yapmak, hatta daha düzenli esneme hareketleri yapmak gibi daha fazla egzersiz yapmaya çalışıyorum. Bu harika. Aktif kalmak genel sağlık açısından çok önemlidir. Kesinlikle. Ayrıca beslenmemde de bazı ayarlamalar yapıyorum ve daha bütün besin açısından yoğun gıdalara odaklanıyorum. Bunu duymak harika. Vücudunuzu doğru gıdalarla beslemek büyük bir fark yaratabilir. Kesinlikle. Biraz öğrenme süreci oldu ama yeni sablikli tarifler denemekten ve kendimi iyi hissettiren yiyecekler bulmaktan keyif alıyorum. Bu harika. Beslenme ve keyif arasındaki dengeyi bulmak çok önemlidir. Kesinlikle. Çok kısıtlayıcı olmak istemiyorum ama vücudumu doğru şekilde beslediğimden emin olmak istiyorum. Oldukça sağlıklı bir yaklaşıma benziyor. Önemli olan sizin ve yaşam tarzınız için en iyi olanı bulmaktır. Kesinlikle. Ve şunu söylemeliyim ki hem fiziksel hem de zihinsel olarak bazı olumlu değişiklikleri şimdiden fark etmeye başladım. Bu harika. Bu sağlıklı alışkanlıkların faydalarını görmeye başladığınızda çok ödüllendirici. Kesinlikle. Devam etmek ve sağlıklı rutinlerimi genişletmeye devam etmek beni gerçekten motive ediyor. Bunu duyduğuma sevindim. Sağlık ve sağlıklı yaşam hedeflerinizde size en iyisini diliyorum. Anna. Ders 10. Güçlendirici perspektifler. Hey Anna, geçen gün yaptığımız ilham verici sohbet için sana teşekkür etmek istedim.
Bu beni gerçekten perspektifin gücü hakkında düşünmeye itti. Bunu duyduğuma çok sevindim Joe. Perspektifin gerçekten de dünyayı ve onun içindeki yerimizi nasıl gördüğümüz üzerinde çok derin bir etkisi olabilir. Kesinlikle. Deneyimlerimizi ve zorluklarımızı çerçeveleme şeklimiz, onlara yaklaşımımızda büyük fark yaratabilir. Kesinlikle. Zihniyetimizi değiştirmenin hayatımızın tüm gidişatını nasıl değiştirebileceği şaşırtıcı. Daha fazla katılamazdım. Sanki perspektifin hayatları değiştirme gücü varmış gibi. Kesinlikle. Kendimizi yeni düşünme yollarına açtığımızda bu gerçekten dönüştürücü olabilir. Tartışmamız üzerine çok düşündüm ve yenilenmiş bir iyimserlik ve güçlenme duygusu kazandığımı hissediyorum. Bunu duymak harika, Joe. Daha güçlü bir bakış açısını benimsemek çok özgürleştirici olabilir. Gerçekten öyle oldu. Zorluklara daha proaktif ve çözüm odaklı bir zihniyetle yaklaştığımı hissediyorum. Bu harika. Perspektifteki bir değişimin ne kadar büyük bir fark yaratabileceği şaşırtıcı. Kesinlikle. Bu fikirleri seninle keşfetme şansına sahip olduğum için minnettarım Anna. Senin için bu yolculuğun bir parçası olabildiğim için çok mutluyum, Joe. Bir zevkti. O zevk tamamen bana ait. Bu gerçekten zenginleştirici ve güçlendirici bir konuşma oldu. Bunu duyduğuma çok sevindim, Joe. Yeni keşfettiğiniz bakış açısının size iyi hizmet etmeye devam etmesini dilerim. Öyle olacağından hiç şüphem yok. Tekrar teşekkür ederim Anna. Bu harika oldu. Ders 11. Mükemmelliği düzenlemek. Hey Anna, o havalı kameranın yanında taşıdığını fark ettim. Fotoğraf tutkunu musunuz? Ah, evet. Küçük anları ve detayları fotoğraf makinemle yakalamayı seviyorum. Ve aslında fotoğrafların gerçekten dikkat çekici olmasını sağlamak için düzenleme yazılımı kullanıyorum. Bu çok hoş. Fotoğraf düzenlemeyle de ilgilendiğinizi bilmiyordum. Genellikle ne tür düzenleme yapıyorsunuz? Isıya ayarlamak, renkleri geliştirmek ve hatta çerçevedeki küçük lekeleri veya dikkat dağıtıcı unsurları ortadan kaldırmak gibi şeylerle oynamayı seviyorum. Vay, bu gerçekten etkileyici geliyor. Nihai üründe büyük bir fark yaratacağına bahse girerim. Kesinlikle. Küçük bir düzenlemenin bir fotoğrafa bu kadar değer katabilmesi şaşırtıcı. Bu, ona fazladan bir şey vermek gibi bir şey. İtirazı görebiliyorum. Kullanmayı sevdiğiniz favori düzenleme teknikleriniz veya araçlarınız var mı? Ah, epeyce denedim. Şu anda görüntünün belirli alanlarını seçici olarak geliştirme yeteneğini gerçekten araştırıyorum. Bu çok ilginç. Son görünüm ve his üzerinde size oldukça fazla yaratıcı kontrol sağlamalıdır. Kesinlikle. Çektiğim fotoğraflara kendi sanatsal damgamı basabilmek gibi. Bu gerçekten harika, Anna. Paylaşmak istersen bir ara düzenlenmiş fotoğraflarından bazılarını görmeyi çok isterim. Bundan çok mutlu olurum. Çalışmalarımı sergilemekten ve geri bildirim almaktan her zaman heyecan duyuyorum. Müthiş. Kameranız ve düzenleme yazılımınızla yarattığınız büyüyü görmek için sabırsızlanıyorum. Harika.
Bir dahaki sefere sizinle paylaşmak üzere favorilerimden bazılarını getireceğimden emin olacaktım. Bir plana benziyor. Bunu gerçekten sabırsızlıkla bekliyorum, Anna. Bu sizin çok ilginç bir hobiniz. İlgilendiğine sevindim, Joe. Fotoğrafçılık ve kurgu benim için gerçek bir tutku haline geldi. Ben söyleyebilirim. Seni bu kadar heyecanlı görmek harika. Senden çok şey öğreneceğime eminim. Ders 12 tutkuların peşinden gelmek. Hey Anna, sana şunu sormak istiyordum. Hiç yeni bir hobi ya da aktiviteye başlamayı düşündün mü? Biliyor musun, aslında son zamanlarda bunu düşünüyordum. Yeni ve eğlenceli bir şeyler denemenin harika bir yolu olabileceğini düşünüyorum. Bu harika. Aklınızda keşfetmek istediğiniz özel ilgi alanlarınız veya faaliyetleriniz var mı? Yerel bir fotoğrafçılık kulübüne katılma ya da becerilerimi geliştirmek için bir ders alma fikri gerçekten ilgimi çekti. Bu harika bir fikir. Bir fotoğrafçılık kulübü, benzer düşüncelere sahip insanlarla bağlantı kurmanın ve birbirlerinden öğrenmenin mükemmel bir yolu olabilir. Kesinlikle. Bilgimi genişletmenin ve diğer fotoğrafçılardan ilham almanın harika bir yolu olacağını düşünüyorum. Kesinlikle. Ve bir ders, düzenleme ve kompozisyonunuzu bir sonraki seviyeye taşımak için çok yararlı olabilir. Kesinlikle. Bu yaratıcı tutkumun derinliklerine dalma ihtimali beni gerçekten heyecanlandırıyor. Bunu duymak çok güzel, Anna. İlgi alanlarınızın peşinden gitmek ve tatmin edici hobiler bulmak çok ödüllendirici olabilir. Kabul ediyorum. Yeni bir şeyler denemek ve kendimi konfor alanımın dışına itmek için mükemmel bir zaman gibi geliyor. Bu tavrı seviyorum. İlk adımı atmak için en zor kısmı olabilir ama faydaları buna değer. Haklısın. Sanırım yerel fotoğrafçılık gruplarını ve derslerini araştırmaya başlayacaktım. Başlamanın zamanı geldi. Müthiş. Bu tutkunuzu keşfederken harika vakit geçireceğinize eminim. Teşekkürler John. Teşvikinizi gerçekten takdir ediyorum. Desteğinizi almak çok şey ifade ediyor. Ne zaman istersen, Anna. Bu yeni hobinin seni nereye götüreceğini görmek beni heyecanlandırıyor. Harika olacak. Bekleyemiyorum. Bu gerçekten ödüllendirici bir yolculuğun başlangıcı olacak, bunu biliyorum. Bundan hiç şüphem yok. Devam et, Anna. Seni yolun her adımında neşelendireceğim. Ders 13 ev yapımı ve ticari kurabiyeler. Hey Anna, geçen gün marketteydim ve bu yeni ev tarzı kurabiye serisini fark ettim. Gerçekten mi? Onlar hakkında ne düşünüyorsun? Değil miydiler? İşte olay bu. Gerçekten ev yapımı kurabiye gibi bir tatları olup olmadığından emin değilim. Hem bu ilginç. Günümüzde pek çok ticari marka ürünlerini daha ev yapımı olarak pazarlamaya çalışıyor. Kesinlikle. Dürüst olmak gerekirse bu iddialara her zaman biraz şüpheyle yaklaşmışımdır. Otantik ev yapımı lezzeti kopyalamak zor. Kabul ediyorum. Gerçek, yüksek kaliteli malzemeler kullanılarak sıfırdan pişirilen kurabiyelerin özel bir yanı vardır. Kesinlikle. Mağazadan satın alınanlar, nasıl pazarlanırlarsa pazarlansınlar. Daha çok seri üretilen bir tada sahip olma eğilimindedirler.
Kesinlikle. Doku ve genel deneyim ev yapımı kurabiyelerle karşılaştırılamaz. Kabul edildi. Ev yapımı unlu mamullerin kusurlarını ve eşsiz karakterini daha çok tercih ederim. Aynı şekilde ev yapımı kurabiyelerde çok rahatlatıcı ve tatmin edici bir şey var. Kesinlikle. Hiçbir ticari ürünün bu ev yapımı özü gerçekten yakalayabileceğini düşünmüyorum. Haklısın. Sanki dobası gereği daha özgün ve içten olan bir şeyi taklit etmeye çalışıyorlar. Açık olarak. Fırsat buldukça evde kendi kurabiyelerimi pişirmeye devam edeceğim. Bu sadece her yerde daha iyi bir deneyim. Daha fazla katılamazdım. Bana göre ev yapımı her zaman daha üstün olacaktır. Hiçbir şey bu taze pişmiş iyilikle karşılaştırılamaz. Tamamen. Bu konuda aynı fikirde olduğumuza sevindim. Kazanmak için ev yapımı kurabiyeler. Kesinlikle. Hiçbir şey her partiye giren ev yapımı tadı ve sevgiyi yenemez. Ben kendim bundan daha iyi söyleyemezdim. Şimdi canımı taze pişmiş kurabiyelerden çektirdin. Haha ben de. Görünüşe göre yakın gelecekte ikimiz de biraz yemek pişireceğiz. Bir plana benziyor. Bir ara en sevdiğim tarifimi sizinle paylaşmam gerekecek. Lütfen yap. Her zaman yeni ev yapımı kurabiye fikirleri arayışındayım. Kesinlikle. Tamamen ev yapımı. Kurabiye söz konusu olduğunda benim mottom bu. Ders 14 favori tatlılar. Hey Anna, geçen gece tatlı olarak taze meyve yediğini fark ettim. Ah doğru. Yemekten sonra hafif ve sablikli bir şeyler yemeyi seviyorum. Ben de. Ama bazen canım biraz daha tatlı bir şeyler çekiyor. Anlıyor musun? Kesinlikle. Kendinizi şımartmak istediğinizde en sevdiğiniz tatlı hangisidir? Bu zor birisi. Ev yapımı elmalı turtanın kesinlikle favorim olduğunu söylemeliyim. Ah güzel seçim. Vanilyalı dondurmayla sıcak bir dilim elmalı turta gibisi yoktur. Kesinlikle. Kremalı dondurmayla eşleştirilen tatlı, tarçınlı elmalar bu cennet gibi. Hayal edebiliyorum. Ben daha çok çikolata insanıyım. Brownie veya zengin çikolatalı kek gerçekten çok başarılı. Ah, bir klasik. Çikolatalı tatlılarla astayanis yapmış olmasınız. Çok tatmin ediciler. Kesinlikle. Ve bazen taze meyveler veya bir kase dondurma gibi basit bir şey istediğim zamanlar oluyor. İyi bir nokta. Bazen en basit tatlılar en ferahlatıcı olabiliyor. Kesinlikle. Bu tamamen ruh halime ve o an ne istediğime bağlı. Kesinlikle. Kitabımda her çeşit leziz tatlıya yer var. Kesinlikle. En iyi yani her şeyden biraz örnek almak. Doğru anladı. Konu tatlılara gelince çeşitlilik hayatın tuzu biberidir. Haha, iyi dedin. Şimdi yine canımın tatlı bir şeyler çekmesini sakladı. Ben de. Sanırım yakında ikimiz de lezzetli bir ikram için mutfağa gideceğiz. Bir plana benziyor. En sevdiğim çikolatalı kek tarifimi sizinle paylaşmam gerekecek. Lütfen yap. Ben de bu ilgime mesur elmalı turtamla karşılık vereceğim.
Anlaşmak.